Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yılbaşı çelengi hazırlayacağız. Bu çelengi yaparken sadece pompon tekniği kullandım ve pomponları birleştirdim. Zaten videoda hepsini size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Beyazın farklı tonlarını ve kahvenin farklı tonlarını kullandım. Şöyle dikkat edecek olursanız birkaç farklı ton beyaz var içerisinde. Aslında evde yarım kalan yumaklarımla yaptım ama eğer bunu satın alarak yapacak olursanız 2 tane beyaz, bir tane kahve yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hadi hemen nasıl yapıldığına geçelim. Farklı formatlarda pomponlar yapabiliriz. Mesela şunları şöyle üst üste koyup şu şekilde ipi sardırıp en son şuradan ipi kesiyoruz makasla, şu aradan. Araya da ipi geçiriyoruz. Sıkı sıkı sıkıyoruz. Sonra bunları iki uçtan çekiyoruz. Ben düz kartonlarla yapmayı tercih ettim. Şimdi hemen bunları nasıl yaptığıma bakalım. Büyük boyutta olması için şöyle bir karton tercih etmiştim. Hemen şöyle bakalım. Beyazları mümkün olduğunca bununla yaptım. Şöyle 7 santimi 14 santim gibi kullanmışım. Bir de şöyle küçük bir taneyle de birçoğunu bununla yaptım. 4,5-5 santim arası. Buradan da 7 santim. İpimi alıyorum. Kartonumu şu şekilde geçirip sadece doluyorum. Şöyle bir kalınlığa ulaştı. Hemen ipi kesiyorum. Şöyle bir yün iğnesine ipten bir parça geçirip şöyle tam orta yerinden geçmesini sağlıyorum. Şuraya mümkün olduğunca en sıkı düğümü atıyorum. Evde biri varsa yardım alın. Çünkü sabitlemek biraz zor oluyor. İki düğümle sabitliyorum. Hemen aynısından diğer tarafa da yapıyorum. Ve bu düğümü mümkün olduğunca en orta bölüme yapmaya çalışıyorum. Şöyle bastırarak daha iyi destek alabilirsiniz. Bakın. Şöyle bir görüntüsü oldu. Sağlam kesen bir makasla sakince kesiyorum. Ve elimle şu kısımdan bakın sıkı sıkı tutuyorum ki dönmesin. Tekrar çevirdim. Yine kaymasına izin vermiyorum. Makasımı tam orta yere soktum. Tekrar kesiyorum.
Şöyle bakın. 2 parça şöyle iplerim oldu. Şurada bakın hafif bu taraf daha kısa, bu taraf daha uzun. Hemen şöyle ipimi biraz yön veriyorum. Az önce bağladığım uzun olan uçlardan tutup üzerine havalandırıyorum. Kimileri uzun, kimileri kısa. Gördüğünüz gibi. Böyle altına poşet koyuyorum ben. Çünkü her yer böyle kırpık oluyor. Makasla şöyle üstten düzlüyorum bunu. Mümkün olduğunca kısalttım. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Aynı işlemi diğerine de yapıyoruz. Yine bakın bunda da kenara kaymış. Şöyle biraz ortalıyorum öncelikle. Şöyle tutarak da yapabilirsiniz bakın. Şöyle bakın. Şu an 33 tane pomponum var. Artık bunları birleştirmeye geçiyoruz. Ben şöyle bir karton kutu kullanacağım. Biraz da reklam girmiş gibi olduk. Şöyle kesiyorum. Şuralarını da asmaya sap yapmak için kullanmaya karar verdim. Şöyle dikkatlice çıkarıyorum. Ben şöyle bir pergel kullanacağım. Şöyle bir orta nokta belirledim. Hemen oradan işaretlediğim yerleri ölçüyorum. Şöyle 10 santime 16 santim gibi işaretledim. Şöyle nizami bir daire çiziyorum. Hemen 16 santimlik olanı da çiziyorum. Falçata yardımıyla keseceğim. Masama zarar vermek istemiyorum. O yüzden altına şöyle bir levha koyup dikkatlice kesiyorum. Dikkatlice halkamı çıkarıyorum. Şu ipi askı olarak kullanmak istiyorum demiştim hatırlarsanız. Zımba yardımıyla şöyle bir askı yapmak için delik açıyorum. Ve şöyle geçiriyorum. Şöyle renk tonlarını iyi ayarlamaya çalışın. Bakın. Böyle güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi sabitleme işlemine geçiyorum. Sabitlemek için sıcak silikon kullanacağım. Hemen böyle terslerini çeviriyorum. Yeteri kadar silikonu sıkıp
Askı olarak bunu kullanmaktan vazgeçtim. Şöyle bir kurdele kullanacağım. Şöyle kestim. Ucunu vuruyorum. Şuradan geçirdim. Arkasına denk gelecek şekilde de düğüm atıyorum. İçinden çıkmayacak büyüklükte bir düğüm olsun. Şöyle çektiğinizde germesin. İki düğüm atıyorum o yüzden. Şuradan silikonla da sabitleriz sonra. Bu ucunu da kıvırdım. Şöyle bir yükseklik iyidir diye düşünüyorum. En son arkadan silikonla sabitleyeceğim onu. Şöyle önden de bir silikon sıkalım ki buradan da çıkmasın. Bir tane de şöyle çam ağacı kestim. Hemen bunun da arkasına şöyle bir ip kullanacağım sarmak için. Öncelikle şunu böyle sabitliyorum. Şarjım bitti. Lütfen kusura bakmayın. Daha sonra ipi şöyle üzerine sardırıyorum. Son birleştirmelerimi yapıyorum artık. Altına şöyle bir kasnak ekleyeceğim ki yamulmasın, düz dursun. Şöyle orta bir bölümüne rastgele bunu sabitleyeceğim. Silikon sıkarak sabitleyeceğim. Şöyle tam ortalayacak şekilde. Biraz yamuk oldu benimki ama sorun değil. Şöyle bastırıyorum. Hemen çam ağaçlarımı da takıyorum. Düzü şöyleydi. Şurada asma yerlerim. Hemen şöyle şu hizada. Bunun sapına da yapmışım. Yılbaşı çelengim en son bu halini aldı. Ben onu buzdolabına taktım. Videomu eğer ki buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da lütfen abone olun. Ve lütfen bu çelengi denerseniz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.